Ali Sayan annesini öldürdü ve başını kesip balkondan aşağı attı. Sonrasında da evi ateşe verdi. Peki tüm bunların sebepleri neydi? Bir anlık öfke mi yoksa bir madde bağımlılığı mıydı? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, hype'lamayı ve like'lamayı unutmayın. İyi seyirler. Ali Sayan'ın aile yapısı aslında çok alışılagelmiş, normal bir aile yapısı. Babası Feridun, annesi Havva Sayan. Ve bu kişiler aslında normal bir hayat sürüyorlar. Kendi hayatlarında yaşıyorlar, işlerine güçlerine gidiyorlar, geliyorlar. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorlar. Ali Sayan ise aslında biraz ailenin problemli çocuğu. Çünkü küçüklüğünden beri, yani çok küçük yaşlardan beri aslında madde kullanmaya başlıyor. Çok güvenilmez arkadaşları olduğuna dair küçük yaştan itibaren söylentiler var. Bu çevreyle birlikte de zaten madde kullanmaya başlandığı söyleniyor. Ve bu madde kullanımı ileride nelere yol açacak bunu birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, madde bağımlılığı zaten başlı başına bir problem. Hatta sadece kendisi için değil, kişinin çevresi için de olabilecek bütün tehlikelere açık hale getiriyor kendisini ve çevresini. Özellikle küçük yaşlardan itibaren başlayan madde bağımlılığı ve madde kullanımı, hatta bırakın bağımlılığı, madde kullanımı yetişkinlik çağında kullanılan maddenin etkisinden kat be kat daha fazla zarar veriyor. Peki neden? Çocukluk yaşlarında beyin ve vücudumuz aslında gelişim aşamasında olduğu için tam bu dönemlerde dürtü kontrol mekanizmaları oluşmaya başlıyor. Savunma mekanizmaları oluşmaya başlıyor. Zihinsel yapımız güçlenmeye ve şekil almaya başlıyor. Ama işin içine madde girdiğinde beyin aslında bir dumura uğruyor. Ve beyin madde kullanımıyla çok erken yaşlarda tanıştığı için beyin gelişimi, pozitif anlamda olan gelişim yavaşlıyor ve artık beyin negatif anlamda değişmeye, gelişmeye başlıyor. Peki bu negatif anlamda değişme, gelişme ne oluyor? Kişideki psikiyatrik durumların, yani psikotik durumların, sanrıların, hezeyanların, halüsinasyonların ve ileride belki gerçekleşebilecek psikolojik hastalıkların temeli atılmaya başlanıyor. Ve Ali Sayan'da bunların hepsi aslında temelden var. Bir de tabii ailenin bir diğer oğlu var. O ise hiç bu işlere bulaşmamış biri. Yani aslında aynı aileden iki farklı karakterin çıktığını da görüyoruz. Olay gününe geldiğimizde tarih 25 Eylül 2022. Ali Sayan'ın babası Feridun Sayan ve oğlu aslında işe gitmek için sabah erkenden evden ayrılıyorlar. Ali Sayan ve annesi evde kalıyor. Ali Sayan ve annesi evdeyken eltisi Faydagül Sayan da kahvaltıya Ali Sayan'ın annesine gidiyor ve bir süre sonra kahvaltı yapıyorlar. Ali ise odasında. Ali odasında ama ses çıkarmıyor. Kendi haline takılıyor belki, bilmiyoruz oralarını. Faydagül Hanım kahvaltıyı yaptıktan sonra kendi evine gidiyor. Ve Ali ile annesi evde yalnız kalıyor. İşte ne oluyorsa o noktadan sonra oluyor. Faydagül Hanım kendi evine çıktıktan bir süre sonra Ali Sayan'ın ve annesinin bulunduğu evden kavga, bağırış, çağırış sesleri geliyor. Faydagül Hanım bağırışlar üzerine kapıya çıkıyor. Bir diğer eltisi Fahriye Hanım da kapıya çıkıyor. Ve ikisi aslında bu gürültüyü çok önceden duyuyorlar. Ve belki aile arasındadır diye çok da müdahale etmek istemiyorlar. Ancak bir süre sonra işler iyice çığırından çıkıyor. Bağırışlar birden kesiliyor ve korkuyla Faydagül Hanım ve eltisi Fahriye Hanım alt kata Havva Sayan'ın bulunduğu eve gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar ve kapıyı çaldıklarında kapıyı açan kişi gözleri dışarıya doğru fırlamış ve elinde bıçak olan Ali Sayan. Kapıyı açan Ali Sayan'ın üstü başı kan içinde, gözleri verilen ifadelere göre pörtlemiş durumda, elleri titreyen bir halde. Ve Faydagül Hanım Ali'ye diyor ki, Ali sen ne yaptın oğlum? Ali'nin cevabı manidar, susun, hiç kimseye söylemeyin diye cevap veriyor. Susun, hiç kimseye söylemeyin demek aslında ben bir şey yaptım demek.
Bu sırada Ali Sayan kapıyı kapatıyor, içeri giriyor, kilitliyor ve evi ateşe vermeye çalışıyor. Bakın şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Annesinin eltisi Fahriye Hanım ve Fayda Gül Hanım geldiğinde Ali sen oğlum ne yaptın diye sorduklarında Ali susun diyor. Kimseye söylemeyin diyor. Yani burada aslında ne yaptığının farkında olan birini görüyoruz bir taraftan. Çünkü susun diyor. Saklanması gereken bir şey olduğunu işaret ediyor aslında. Ve biz burada neyi görüyoruz? Bir farkındalık var. Ama bu farkındalığı Ali her şeyin farkındaydı, planladı, etti gibi yorumlamak için çok erken. Çünkü parçalı farkındalık dediğimiz bir durum var arkadaşlar. Ağır travmatik bir durumdan sonra ya da psikotik bir ataktan sonra kişide gelgitler olabilir. Yani bir anlık farkındalık gelir ve sonrasında gider. Yani parçalı farkındalıktır bu. Dolayısıyla Ali Sayan'ın başlangıçta yaşamış olduğu şey tam olarak buydu. Ali Sayan evi ateşe verdi demiştik ve bir süre sonra zaten ekipler geliyor. İtfaiye geliyor, ekipler geliyor, komşular toplanmaya başlıyor ve artık ev herkes tarafından kuşatılıyor. Çünkü ortada anormal bir durum var. Tam o sırada Ali Sayan balkonda beliriyor ve elinde bir şey tutuyor. Elinde tuttuğu şeyi bir süre sonra balkondan sallamaya başlıyor. Görenler gözlerine inanamıyor. Çünkü Ali Sayan'ın elinde salladığı şey bir kesik baş. Ali bir süre sonra annesinin başını salladıktan sonra insanların hayretle ve dehşetle bakışı içerisinde o kesik başı aşağı atıyor. Arkadaşlar bakın zaten annesini öldürmek büyük bir olay. Ve buna bir de başını kesme işi giriyor. Yani ek bir şiddet var burada. Ve bu ek bir şiddete baktığımızda şunu görüyoruz aslında. Bu tip durumlar yani başını vücudundan ayırmak, kollarını vücudundan ayırmak veya çeşitli kesikler atmak bunlar ritüelistik bir parça olabilirken bir tarafta öfke temelli bir şey de olabiliyor. Ama diğer taraftan da psikotik davranışın ortaya çıkardığı bir anlık saldırı sonucunda da bu tip belirtileri, bu tip sonuçları görebiliyoruz. Peki bu ne demek? Arkadaşlar şunu çok net biliyoruz ki madde kullanımı paranoid düşünceleri ciddi oranda arttırır. Ve gerçek olmayan şeyler bize gerçekmiş gibi gelmeye başlar. Mesela bu ne gibi olabilir? Evde annesi var. Anne nedir? Aslında en çok güvendiğimiz kişilerden bir tanesidir. Bizi büyüten kişidir. Onunla bir bağ kurarız ve ondan bir tehlike gelmeyeceğini biliriz. Ama madde kullanan kişiler zaman zaman madde yoksunluğu yaşadıklarında en güvendiği figürleri bile tehdit olarak görebilir. Dolayısıyla burada Ali annesinin kendisine zarar vereceğini düşünüyor olabilir. Madde yoksunluğundan dolayı. Peki biz bunu başka hangi olayda görmüştük? Eski videolarımıza baktığımızda hastalığının alevlenme döneminde beton özlem dosyasında da aynı durumu, benzer durumu aslında görmüştük. Orada da anneye bir yabancılaşma görmüştük. Ve son olarak yine Ali Kapras sendromu dediğimiz yani annesinin yerine başka birinin geçmiş olabileceği ihtimalini düşünüyor olabilir. Yani Kapras sendromu diye bir şey var arkadaşlar. Bu sendromu yaşayan kişiler atıyorum karşınızda babanız var, abiniz var. Şunu düşünürler. Bu benim abim değil. Abimin yerine başka birini koydular ve bana bir tuzak kuruyorlar. Oysa beden abinin bedeni. Konuşma abi ama ona göre o abi değil. Sadece bir klon. Tüm bu dehşet anlarından sonra polis ekipleri kapıyı kırarak içeri giriyor ve Ali'yi gözaltına alıyor. Ali gözaltına alındıktan sonra bir de tabii otopsi raporu çıkıyor. Otopsi raporunda annesinin ellerinin ve ayaklarının kesildiği, vücudunun 13 yerden kesici ve delici aletle yara aldığı ve tabii ki başının bedenden ayrıldığı ve hayati bölgelerde oluşan kesiklerin olduğu tespit ediliyor. Adli tıp raporuna göre ölüm nedeni kesici aletlerle yaralanma sonucuydu. Yani önce öldürüyor, sonra başını kesiyor.
Ali gözaltına alındıktan sonra polise tabii ki ifade veriyor. Açıkçası ifadesi çok şaşırtıcı gelebilir. Çünkü bunları yapan sanki Ali değilmiş gibi, benim annemin başını kestiğim, onu öldürdüğümden falan çok sonra haberim oldu. Benim bunlardan haberim yok diyor. Benim bu olaylardan haberim yok çünkü ben de bu olayları haberlerden öğrendim diyor hatta. Yani sanki o onları hiç yapmamış, üstüne atılan bir suçmuş gibi ifade ediyor. Ve psikolojik rahatsızlıklarım var ve uzun süredir madde kullanıyorum, madde tedavisi görüyorum. Psikiyatri hastanesine de defalarca yattım diyor. Zaten bu hastalığı yaşamadan önce de çeşitli dönemlerde depresyona girdim. İçime atıyordum pek çok problemliyim ve ben bu yüzden beraatimi talep ediyorum diyor. Yani özetle zaten ben saldırgan bir adam değildim. Ben uyusal bir adamdım. Hastalıktan sonra saldırganlık davranışları bende başladı diyor. Ve bu yüzden ne olur beni beraat ettirin diyor. Hakim Ali'ye soruyor. Annenle madde almak için para yüzünden mi tartıştın diyor. Ali ise eskiden evet annemden para istiyordum ama uzun süredir böyle bir tartışmamız hiçbir zaman olmadı diyor. Ve ben annemle tartışmadım diyor. Ayrıca annemin ellerini, ayaklarını, uzuvlarını ve başını da kesmedim. Benim bunlardan haberim yok diyor. Hatta önüne sunulan kimse duymasın demişsin sözünü dahi ben hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey söylemedim diyor. Ali'nin ifadeleri bize neyi gösteriyor? Ali bunları neden söyledi gibi sorular aklımıza gelebilir. Birincisi hepimizin aklına gelen şey. Ali tüm suçu üstünden atmak için bir bahane buluyor. Evet, bu bir sebep. Peki diğer nedenler ne olabilir? İkinci sebep, psikoz ve yoğun disosyatif anlarda kişi ne yaptığını hatırlamayabilir. Yani bu tip durumlarda görünen olan bir durum vardır ama kişi yaptığının farkına değildir. Yani hani parçalı farkındalık diyoruz ya, o gelir gider ama bir bütün yoktur zihinde. Sanki bir rüyaymış gibi, hatırlamaz bile. Bir diğeri ise tabii ki yoğun madde kullanımı sonrasında, ki Ali Sayan'ın çocukluktan beri bir madde kullanımı var. Anterograd amnezide yeni anılar yaşanıyor, anılar var, güncel olaylar var ama bu anılar kaydedilmiyor. Yani zihnin yeni anı deposu çalışmıyor gibi düşünebilirsiniz. Ve Ali'nin ifadeleri de aslında bunu doğrular nitelikte. Babası Feridun Sayan'a oğlundan şikayetçi olup olmadığı soruluyor. Babası Feridun Sayan oğlundan şikayetçi olmuyor ve şunu diyor: ne yapabilirim ki? Çünkü Ali zaten 24 gün hastanede yattı ve doktorlar onun iyileştiğini, kanında hiçbir şey olmadığını söyleyerek hastaneden çıkarttılar. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Abisinin ifadesinde de yine aynı şekilde Ali'den şikayetçi olmadığını ifade ediyor o da. Abisi şikayetçi olmuyor çünkü o da kendince işte diyor ki Ali zaten eskiden beri kendi kendine garip hareketler yapardı. Kendi kendine konuşurdu, bazen kendine vururdu gibi ifadeleri var. Ve benim haberim de zaten diyor kardeşin anneni rehin aldı diyen bir yakınım tarafından bana aktarıldı. Ben olayı duyduğumda şok oldum ama benim de yapabileceğim bir şey yok. Ben şikayetçi değilim diyor. Zaten kardeşim madde kullansa da kullanmasa da kendinden geçiyordu diye de bir ifadesi var. Şimdi burada Ali Sayan'ın babası ve abisinin şikayetçi olmaması tuhaf görünebilir. Ama psikolojik açıdan bakarsak Ali Sayan zaten aile için bir yara. Yani çocukluktan beri aileyi sürekli bir sıkıntıların içerisine sokmuş ve onları mental anlamda da yıpratmış bir çocuk. Bu tip aileler aslında mental bir çöküş içerisine giriyor ve artık daha fazla bazı şeylerle uğraşmak istemiyorlar. Bir tükenmişlik var. Burada aslında çocuklarını affettikleri ya da onun yaptıklarını doğru buldukları için değil, gerçekten tükendikleri için böyle bir yola gitmiş olabilirler. Abisinin ifadesine baktığımızda hani diyor ya, kardeşim madde kullanmadığında da bunları yapıyordu diye. Yani burada da aslında şunu görüyoruz. Ali Sayan gerçekte de problemli bir kişilik olabilir. Çünkü zaten çok fazla arkadaşı olmayan biri olduğu söyleniyor. Sosyal bağlarının da zayıf olduğu, sürdürülebilirlik açısından çok yeterli olmadığını ve sıklıkla odasına kapandığını söylüyor.
Ali Sayan aynı zamanda çocukken de sıkıntılı arkadaş gruplarıyla arkadaşlık yaptığı sadece biliniyor. Ve bu da aslında Ali Sayan'ın kişilik gelişiminde negatif yönde doğrudan etkilemiş gibi görünüyor. Yani burada baktığımızda madde kullanımı bir tarafta güçlü bir başlıkken bir tarafta da yanlış arkadaş seçimleri bu durumu perçinlemiş. Mahkeme Ali'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair hastaneye yatırıyor ve hastaneden çıkan rapor akıl sağlığında bir problem yok. Arkadaşlar bir de şunu anlamak gerekiyor. Bir kişinin ruh sağlığının bozuk olması demek o kişinin ceza ehliyeti taşımadığı anlamına gelmez. Yani bir kişi yaptıklarının sonucunu ya da yaptıklarının neyle sonuçlanacağını bir şekilde biliyorsa, bir şekilde farkındaysa bu kişinin ceza ehliyeti vardır. Ve ruh sağlığının bozuk olması ya da ağır ilaçlar kullanması, ağır psikiyatrik yatışlarının olması süreçte sadece belki verilecek cezanın niteliğini değiştirebilir. Ama ceza sabittir. Dolayısıyla Ali Sayan'ın psikolojik problemlerinin oluyor olması onu ceza almaktan muaf tutmuyor. Ali Sayan'ın cezasına gelince karar canavar hislerle annesini öldürmekten müebbet, evi ateşe vermek ve çevresini de tehlikeye atmak suçundan da ek olarak 6 ay daha ceza alıyor. Yani müebbet artı 6 ay. Şimdi bütün tabloya baktığımızda problemler başlı başına görünüyor. Peki bunlar nedir? Ali Sayan birinci olarak sosyal çevresi gerçekten hemen hemen hiç olmayan biri, içine kapanık biri ve belli ki izole hayat yaşayan biri. Bu bir tarafta dursun. Sosyal hayatında hayatına aldığı kişiler de sıkıntılı tipler. Çocuk yaştan itibaren. Bu da cebimizde dursun. Ve esas işlerin yolundan çıkmasının temel sebebi çocuk yaştan itibaren başlayan ağır madde kullanımı. Bunların hepsinin toplamı Ali Sayan'ı felakete götürmüş ve tabii ki ailesini. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek gerekiyor. Çocuklarımızı yalnızca okula göndermek bir ebeveynlik davranışı değildir. Aynı zamanda onların çocukluğunda ve erken çocukluğunda hatta onlara sahip çıkarak, onların çevresini gözeterek ve onların kuracağı ilişkileri belki bir süre takip edip sağlıklı ilişkilere yönlendirmek bizlerin boynunun borcu. Peki tüm bu hikayeye baktığımızda Ali Sayan dosyası size neyi ifade ediyor? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım ve tabii ki önerileriniz olursa onları da bekliyorum. Kendinize iyi bakın.